Sevgili Motobox dostları, bugün bayiliğini yapmakta olduğumuz Horvin markasının elektrikli SK3 Plus modelini tanıtacağım. Daha önceki yıllar EK3 ve SK3 modellerinin hem tanıtımını yapmıştık hem satışını gerçekleştirmiştik. Şimdi bu yıl, ki bu sanırım Türkiye'de bu ay dağıtılmaya başlanıyor. Dünyada da yeni çıktı. SK3 Plus yenilenmiş olan elektrikli model. Ne farklar var? Özellikleri neler? Kimler kullanmalı? Gibi ana başlıklar altında detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü artık elektrikliye doğru bir geçiş var. Şimdi SK3 Plus daha önce zincirle tahrik olan makinayı kayışa çevirdiler. Biraz daha sessizleşti. En büyük etkisini orada gösteriyor ve çok geniş bir kasnakla birlikte çeviriyor. Bu kayış çok uzun ömürlü bir kayış. Temel olarak değişiklik bu. Fakat onun dışında tabii ki pil teknolojisi de gelişti. Yaklaşık 20 kilo olan pil ağırlığı her birisinin, ki burada 2 tane pil var, 18,5 kiloya indi. Şimdi genel olarak baktığınız zaman SK3 Plus yaklaşık 2 pilli. Her bir pille 60-65 kilometre menzil ve toplamda da 130 kilometre, sakin kullanıldığında 140 kilometre menzil sunabilen bir kapasiteye sahip iki pille birlikte. Maksimum sürati 100-105 kilometre hız, gerçi 110 kilometre hızları da geçiyor ama 100-105 kilometre hızlarla seyredebileceğiniz fabrika teknik verileri bir sürat sağlıyor size. Yani 130 kilometre menzil ve 100 kilometre hız sağlıyor. Bunu yaparken dediğim gibi 2 tane Panasonic pil kullanıyor burada. Tekli olanları var, çiftli olanları var. Burada çift pilli. Bütün ayrıntılarıyla zaten biraz sonra bakacağız. SK3 Plus'ın en önemli özelliği aslında bana göre, yani bu konuda iş yapanların hemen hemen hepsinin söyleyeceği ortak nokta bence bu olmalı. 280 Nm tork sunuyor. 280 Nm tork sunması ne anlama geliyor? Size pürüzsüz bir güç sunuyor. Normalde 125 cc, 150 cc benzinli tek silindirli bir scooter, yani bunun muadili bir scooter size 12-13 Nm torklar sunarken burada 280 Nm tork alıyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Yaklaşık 25-30 katı daha yüksek bir tork, çevirme gücü, ya da bu size yolda giderken nasıl bir his veriyor? İtme gücü olarak hissediyorsunuz. Çok ciddi bir çekiş gücü var. Yani tek kişi ya da iki kişi, herhangi bir yokuş derecesi fark etmeksizin çok güçlü bir şekilde sizi çekiyor ve özellikle 0-50-60 kilometreler arasında sizin trafik ışıklarında kalkıp pozisyon alabilmeniz için çok güçlü ve hiç kesintisiz bir güç sunuyor. SK3 de zaten, hani EK3 ve SK3'te kullanılan güçler de yaklaşık böyleydi. 260 Nm'lerdi sanırım. Şimdi 280 Nm, yani bunlar 2000'li yıllardaki çok güçlü dizel motorların ya da benzinli spor otomobillerin torkları, tork değerleri. Yani gerçekten güçlü. Yani 3. seviyede kullandığınızda üzerinde durmak için çaba harcıyorsunuz. Fakat seçenekler size bağlı. 3 kademede gücünü ayarlayabildiğiniz, 1, 2 ve 3 kademede gücünü ayarlayabildiğiniz. Birinci kademede 45 km hıza çıkan, ikinci kademede 70-75 kilometreleri bulduğunuz, üçüncü kademede de işte 100-110 kilometrelere kadar çıkabildiğiniz size süratleri sağlıyor. Aynı zamanda bir geri vitesi de var. Biraz yokuş aşağı bir yerde kaldıysanız, dar bir yerde kaldıysanız geri vitese basıp çevirdiğinizde kolu size bir geri vites de sağlıyor. Böyle de bir avantajı var. Yenilenen bir TFT ekranı var, 7 inç. Tüm her şeyi rahatlıkla okuyabileceğiniz. Bu arada renk kombinasyonları da muhteşem. Burada gördüğünüz yeşil, koyu ve gold tamamlamalarıyla yeşil metalik, koyu yeşil metalik çok şık ve bunu bütünleyen de 14 inç teker çapına sahip. Kombine fren sistemi var hem önde hem arkada. Önü tetiklediğinizde arkayı, arkayı tetiklediğinizde öne size çok güçlü bir frenaj sunuyor. Süspansiyonu çok kaliteli. Avusturya'da dizayn edilen, Avusturya şirketi ama üretimini Çin'de yapıyor. Üzerinde dediğim gibi Panasonic piller taşıyor. Ortadan motorlu. Bu sayede de motorun konumlanması burada aşağıda olduğu için ağırlık merkezinin de aşağıda olduğu size çok güzel bir manevra kabiliyeti sunan bir scooter. Şimdi önce bir ölçütleriyle, boyutlarıyla ilgili birkaç değer vereyim. Sonra teknik olarak pille sizleri de çok yormadan, çok teknik detaya boğmadan onlarla ilgili de bilgi vereceğim. Dediğim gibi öncelikle burada 2 pilli bir versiyonunu görüyoruz. 130-140 kilometreler civarında sizin kullanımınıza bağlı olarak menzil sunuyor. 100-110 kilometre hızlar sunuyor. Bununla birlikte pillerden bir tanesi
sıfırdan %100'e yani bomboşsa 4 saatte doluyor ama genellikle %20'lere indiğinde siz burada zaten görüyorsunuz ekranda ne kadar indiğini. %20'lere indiğinde %80'e çıkması yaklaşık 1 saati buluyor. 2 pil olduğu için bir pili eve taşıyıp 18,5 kilo her bir tanesi evde tutabilirsiniz. Bir tanesini hep dolu tutabilirsiniz ve böylece de aşağıda sele altında pillerin yerleştiği yerler orada geniş bir kapasitede elde edebilirsiniz. Pilsiz ağırlığı 98 kilo. 2 pille birlikte baktığınız zaman hala 140 kilonun altında bir ağırlıkla bu sınıftaki kilogramlara yakın skuterların, benzinli skuterların kilogramı gibi bir ağırlığı var. Yani tek pille baktığınız zaman neredeyse işte 116 kilo civarında çok hafif bir scooter ve size bu serbestliği de tanıyor. Boyutlarına baktığımız zaman öncelikle tabii ki bizim için en önemli kritik şeylerden bir tanesi wheelbase dediğimiz iki tekerin arasındaki mesafe orta merkezlerinin. Bu yaklaşık 1 metre 36 santim. Oldukça çevik. Bu standartlarda yani bu sınıfın standartlarında bir mesafe tanıyor size 1.36. Sele boyuna baktığınız zaman 790 milimetre çok alçak değil, çok yüksek değil. Genellikle buralar 760-780 milimetrelerde oluyor. 790 milimetre. Arkadaki kişi ise 850 milimetrede oturuyor. Yani bu ikisinin arasında yaklaşık 6 santimlik bir yükseklik farkı var. Ama şöyle, bu arada orta ayaktan da çok rahat inip kalkabiliyorsunuz. 1.71-1.80 boylarındaysanız çok rahat ayaklarınızı yere koyabileceğiniz, dediğim gibi süspansiyonu da çok rahat olan, bu arada alarmını devreye soktuk. Alarmı da var tabii ki. Aynı zamanda uzaktan çalıştırması da var. Alarmı devreye girdi. Şimdi bakın orta ayağı aldığımda da çok ortalama boylarda ve kilolarda bir kadının da çok rahatlıkla kaldırabileceği, yani üzerine oturduğunuz anda rahatlıkla kaldırabileceğiniz boyutlarda ve kiloda. Çünkü özellikle kadınlar bunu önemsiyor. Orta ayağı kaldırabilir miyim, ne kadar ağır diye. Tekniğini bilirseniz oldukça da hafif bir scooter. Çok rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Dediğim gibi size pürüzsüz bir güç sunuyor. Sıra dışı bir makine. Şöyle baktığınız zaman şu anda henüz aynaları takılmamış yeni geldiği için aynaları da tabii olduğunu düşünün. Şurası yaklaşık 74 santim. Tüm aralardan rahatlıkla geçebileceğiniz bir genişlikte. Uzunluğu da 1 metre 98 santim. Yine uzunca sayılabilecek ama yine standartların içinde 2 metrenin altında. 1.99 boyunda. Önde ve arkada tabii ki LED aydınlatmaları var. Dediğim gibi TFT ekranlı, geri vitesli, parka alabilip her bir aşamayı ayrı ayrı seçebileceğiniz sürat aşamaları olan, özellikle trafikte sıra dışı bir makine kullanmak istiyorsanız, sessiz, yani ben tek silindirli motorların, benzinli motorların sesini duymak istemiyorum diyorsanız ve pürüzsüz bir güçle otomobillerin önünde yer alarak 50-60 km hıza çıkmak istiyorsanız çok güzel bir scooter. Çok dengeli, herkesin kullanabileceği bir scooter. Çok önemli özelliği ne aslında elektriklilerin? Size pürüzsüz ve sürekli o gücü sunması, 280 Nm torku ve size bunu sunarken de güzel bir frenaj sağlaması. Aynı zamanda da tüm bunları yaparken hiçbir bakım masrafının da neredeyse olmaması. Çünkü sadece 1000 kilometre sonrasında 4000 kilometrede bir getirip bakımlarını yaptırıp, bakımları da nedir? Tabii ki hidrolik, fren hidroliğine ve fren balatalarının durumuna baktırmanız gerekiyor. Kayış zaten çok uzun ömürlü bir kayış. Hiçbir bakım masrafı olmayan, zamanında lastiklerini değiştirdiğinizde sorunsuz bir şekilde uzun yıllar kullanabileceğiniz, 2 yıl 20.000 kilometre garantili ama 1000 dolumluk garantisi de var. Belki pilleri 1000 dolumdan sonra, ortalamaları bildiğimiz kadarıyla 1000 dolumdan sonra işte her yıl, ya da şöyle söyleyelim, kullandığınız her yıl %2, %3 kadar değer kaybettiğini düşünün. Yıllarca, uzun yıllar çok sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz bir scooter. Bu arada %3 ÖTV'si nedeniyle de çok daha uygun geliyor ve üretildiği ülkelerde, menşei olan ülkelerdeki fiyatla aynı fiyatta. Ya bu çok önemli. Yani giriş fiyatı, Türkiye'de bizim bindiğimiz fiyatlar Euro olarak satılan, Euro bölgesindeki fiyatlarla, yani o ülkenin vatandaşıyla biz aynı fiyatlara biniyoruz. Ekstra üzerinde hiçbir şey yok. Burada tabii ÖTV'nin elektrikli skuterlardaki %3 olmasının da büyük bir etkisi var. Çok rahat bir kapasite sunuyor size, geniş bir alan. Herhangi bir şekilde dizinizin değmesi söz konusu değil.
1.80'in üzerinde boylarda da rahat kullanabileceğiniz genişçe de bir gidonu var. Çok sportif bir sürüşü var. Tabii o size bağlı. İkinci ve üçüncü kademelerde yüksek kullanmayabilirsiniz. Orta kademelerde 60-70 km hızlarla seyredeceğim derseniz size uzun süre hizmet edecek bir scooter. Gelelim teknik değerlerine. Şimdi motor, ortada dediğim gibi aşağıda konumlanmış olan elektrik motoru nominal 4.6 kW, maksimumda da 8,5 kW güç sunuyor. Bunu da iki tane, her biri 72 voltluk ve 45 amperlik akülere sahip. Her biri 72 volt ve 45 amper olan iki tane akü var dediğim gibi 18,5 kiloluk. Bunlar yaklaşık 3.42 kWh saatlik aküler. Saatlik harcaması yaklaşık 5.6 kWh saat ama elektrikle ilgili teknik verilere çok fazla girmek istemiyorum. İlgilileri mutlaka zaten çok daha ayrıntılı bir şekilde internette verileri bulacaklardır. Şunu söylemek istiyorum. Planlı bir sürüşünüz varsa, yani siz günlük rotanızı iyi biliyorsanız işte 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre gibi çok rahatlıkla akşam şarj edip iki pil ya da tek pili sabah kullanabileceğiniz bir imkan sunuyor size. Ve bunu da normal bir benzinliğe göre, elektriklilerle benzinler arasındaki fark hemen hemen öyle oluyor. 9'da 1'i, 9'da 1'i, 10'da 1'i gibi bir dolum ücreti ödeyerek yapıyorsunuz buna. Çünkü elektrikli burada ciddi bir ekonomi sunuyor size. Yani neredeyse 10'da 1 güç sunuyor. Bir scooter'ın neredeyse 10 katı bir tork sunuyor. Çok ciddi bir sürat, ivmelenme ve sessizlik sunuyor. Tüm bu özellikleriyle de bakım da gerektirmediği için uzun yıllar kullanılabilecek gerçekten sıra dışı bir makine ama yavaş yavaş artık elektriklilere doğru gidiyoruz. Özellikle planlıysanız, yani sizin rutinleriniz belliyse, örneğin ben oğlumla birlikte kullandığım bir EK3'üm vardı, uzun bir süre kullandık. Benim eve gidiş geliş mesafem belli, 3-4 kilometre. Oğlum da spora akşamları geliyordu 3-4 kilometre. Biz günde 8-10 kilometre, ikimizin de kullandığı 8-10 kilometre mesafede olan ve tek pilli kullanıyorduk EK3'ü. Rahatlıkla haftada bir kez şarj edip, o da dükkanda hiç üstünden bile çıkarmadan, dışarıdan da şarj edebilirsiniz bu arada, kapalı garajınız varsa dışarıdan da takabilirsiniz. Çok rahatlıkla açıp pilinizi yanınızda götürüp buradan çıkarıp eve de götürebilirsiniz ya da buradan da şarj edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere üzerinde iki tane pille geliyor. Dediğim gibi tek pilin yeteceği bir mesafeniz varsa tek pille kullanıp böylece sadece 115 kilo bir ağırlıkla, 116 kilo bir ağırlıkla kullanabilirsiniz. Daha uzun bir mesafeniz varsa, dediğim gibi planlamak gerekiyor onu, ikinci pili de takabilirsiniz. Pilin üzerinden çok rahatlıkla yüzde kaçta olduğunu buradan da bakıp görebilirsiniz. Tabii ki ekranda da görebiliyorsunuz. Dediğim gibi çok güzel bir izolasyonla geliyor. Panasonic marka pilleri. Hem buradan şarj edebilirsiniz. Şarj için buradaki aparatı kullanıyorsunuz. Eğer kapalı garajınız varsa bir yere de asabilirsiniz onu ya da monte edebilirsiniz. Dışarıdan da çok rahatlıkla buradan da şarj edebiliyorsunuz. Bunu biraz sonra detaylarda göreceksiniz. Aynı zamanda bu pillerden bir tanesini çıkardığınızda da çok rahatlıkla eve götürüp şarj edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere buradan şarj edebiliyorsunuz. Kendisi üzerine takıldığında da kablosunu oradan bağlıyorsunuz. Her biri korumalı, herhangi bir yere değmemesi için gayet güvenlikli. Bazen böyle riskli mi diye sorular geliyor. Hiçbir riski olmayan, güvenlik standartlarını uyduğunuz sürece, yani kapalı tuttuğunuz, normal şarjlarınızı yaptığınız, standart prosedüre uyduğunuz sürece en ufak bir güvenlik sorunu yaratmayan, en azından biz şimdiye kadar hiçbir şey yaşamadık. Kaldı ki şimdi bu yeni kablolarıyla birlikte çok daha güvenlikli hale gelmiş. Gerçekten komponentleri çok sağlam ve kaliteli. Yakından görmek lazım tabii bunları. Tek pille kullanırsanız eğer, yani dediğim gibi yaklaşık 60-65 kilometre bir menzili var tek pilin. Hatta ısıya göre, soğukluğa göre, ısıya göre 70-80 kilometrelere kadar çıkabilirsiniz. Çok sıcakta ve çok soğukta bir %10-15 tabii ki performansı düşebiliyor. Ortalama değerlerde de işte böyle 17-18 derecelerden 30 dereceye kadar ki ısılarda da, dış ısılarda da çok rahatlıkla maksimum performansını ikinci seviyede kullandığınız sürece alabilirsiniz. Tek pille kullanırsanız geniş bir alan bırakıyor size. Hem kaskınızı koyabilirsiniz, hem yağmurluğunuzu, eldivenlerinizi yerleştirebileceğiniz bir alan var. Dediğim gibi opsiyonel olarak çantası da zaten gelecektir. Orada da size bir alan sağlayacaktır. Pillerden birisini sürekli yedekte şarjı tutmak isterseniz çıkarıp, üzerinde kapalı garajınız varsa direkt üzerinde de şarj edip her iki pili de sürekli tutabilirsiniz. Ama her halükarda maksimum kiloda da olsa hafif olarak tek pille de kullanıyor olsanız zaten çok yüksek güce tüm elektriklerde olduğu gibi sahip olduğu için size bir performans kaybı yaratmadan uzun yıllar hizmet edecektir.
Pil bitmiş olursa manuel kullanabileceğiniz bir kilit mekanizması var. Ama tabii normalde uzaktan kumandalı, cebinizde tutabileceğiniz, kendi ayrıca uzaktan kumandalı anahtarınızla çalıştırabildiğiniz, buradan tüm kapatmasını, açmasını, alarmı devreye alıp çıkarmasını yapabileceğiniz 2 tane de anahtarıyla geliyor. Gayet modern uzaktan çalıştırma sistemine, Keyless Go sistemine sahip. Eğer sürat ve performans arayışındaysanız ya da ekonomi arayışındaysanız ve belirli süratlerle kullanmayı, belirli bir rutin mesafede kullanmayı planlıyorsanız gerçekten güzel seçeneklerden bir tanesi. Biz sattığımız ürünlerde şimdiye kadar hiçbirinde sorun yaşamadık. Çok kaliteli gerçekten ürünlerin komponentleri. Hep en üst düzey markalar seçilmiş. Motorda, kayış sisteminde ve süspansiyonlarında gerçekten güzel de bir süspansiyonu var. 14 inçle de çok dengeli. Çukurlarda vesaire de gayet başarılı. Burada gördüğünüz gibi arkada ayarlanabilir güzel amortisörleri var. Önde de 20 dereceyi geçkin bir yataylık sunduğu için size ön taraftaki amortisörlerin süspanse etmesi, emiş gücü de çok kaliteli. Bu arada bindiğinizde çok rahatlıkla çarşı pazar alışverişlerinizi yaptığınızda sırt çantanızı ya da poşetlerinizi asabileceğiniz bir askısı var. Burada bir gözü ve USB girişi var. Telefonunuzu şarj edebileceğiniz. Çok rahatlıkla kaldırabileceğiniz, indirebileceğiniz. Üzerindeki sele de kaymaz bir şekilde, selenin kaplaması çok kaliteli, su geçirmez, çift renkli, şık bir sele yapılmış. Hem geniş hem boyut olarak hem de uzunluk için her iki kişi için de çok rahat. Arkadaki kişinin de rahatlıkla oturabileceği bir alan. Tabii çok yeni geldi. Mutlaka çantası da gelecek. Ön daha uzun gelecek bir camı da olacak. Bunlarla beraber çok kaliteli bir şekilde yol alabileceğiniz bir scooter. Şuradan çok basit bir şekilde dediğim gibi orta ayağı da çok rahat geliyordu. Şurada mesela ikinci aşamada parktan çıkarıyorum ve sesini dinlerseniz bakın birinci aşamada gerçekten hızı direkt bir şekilde veriyor. Yani 110 km hızlara çıkmanız an meselesi gibi oluyor. Gerçekten roketle gidiyormuşsunuz gibi. Çok da dengeli, hafif bir motor. Yakından görmeniz, tanımanız gerek. Yakından görüp tanımak üzere Motobox Showroom'la bekleriz. Burada çok rahatlıkla test edip kol boyunuza, bacak boyunuza, kilonuza göre nasıl olduğunu görmek için burada biz size detaylı bir şekilde açıklamak, anlatmak isteriz. Bir kahveye her zaman Horvin SK3 Plus'ı tanımak üzere bir kahve eşliğinde bekleriz.